Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları tekrardan sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar Bitcoin'de dün özellikle belirtmiş olduğum bir alan vardı. Hatta Bitcoin yeni bir hamleye hazırlanıyor diye bir video paylaşmıştım. Ve burada direnç bölgemiz olarak 41.500 bölgesinin önemli olduğundan bahsettim. Düşen trend çizgisi açısından değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bir kırılım ve retest vardı. Aynı zamanda bu bölge arkadaşlar günlük bazda değerlendirdiğimizde 100 günlük hareketli ortalamanın geçmiş olduğu bölgeydi. Şu an için Bitcoin'e baktığımız zaman benim için tekrardan önemli bir alan olan 39.568 bölgesine doğru geri çekiliyor. Burada daha kısa zaman aralıklarında arkadaşlar değerlendirme yapacağımız zaman görmüş olduğumuz bölgelerde long işlemlerle beraber takip edilmişti. Aşağı yönlü hareket geldiğinde tekrardan bu bölgelerden long açıldı. Bu alandan tekrardan long işlem. Yani burada bir likidite var arkadaşlar. Bu açıdan baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin bu görmüş olduğumuz bölgelerde gelgitler yaşayabilir. Burada likiditeyi boşalttıktan sonra tekrardan yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirebilir. Ama burada kanalımızın dip bölgesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Burası 36.700 bölgesi. Bu yüzden hala kanalın dip bölgesini test etme olasılığı söz konusudur. Bunu bilmek gerekiyor. Burada özellikle de şu görmüş olduğumuz bölgede bir trend çekersek, bu trend zaten kırılmış durumda. Yatay alan olarak değerlendireceksek de arkadaşlar, yatay alan olarak da arkadaşlar bu görmüş olduğumuz bölge bizler için önem arz ediyor. Eğer bu bölge 4 saatlikte kırılır, retest sonrasında da bölge altında kalırsa bu bizleri daha da aşağılara çekebilir. Yani bu bölge 38.500, 37.595 ve ondan sonra da 36.693 bölgesi. Bu yüzden kripto paraları takip ederken Bitcoin'in bu hareketlerini dikkate almanız gerekiyor. Yani arkadaşlar tatil olması akabinde özellikle de Avrupa'da, Amerika'da birçok piyasa kapalı olacak. Bu yüzden bugün enteresan hareketlikler gördük. Biraz da bunun etkisi söz konusuydu. Şu an için özellikle de baktığımız zaman yarından sonra özellikle kripto paralar açısından da bir değerlendirme yapacaksak bir hafta sonu piyasası gibi gel gitti trade şeklinde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Şu an için özellikle de Nasdaq, Dow Jones ve S&P 500'de görmüş olduğunuz gibi tekrardan satış baskıları söz konusu. Orada hala düzelen bir durum söz konusu değil. Sadece kısa tepkiler geliyor. Arkasından tekrardan satış baskısı. Bugün haberler açısından değerlendirdiğimiz zaman Amazon'dan gelen bir açıklama vardı. Amazon'un sahibinden kripto paralar açısından hem olumlu hem olumsuz düzeyde açıklamalar geldi. Elinde Bitcoin bulundurmadığını ama NFT ile ilgili bazı beklentilerinden bahsetti. Ama kripto paraların da hala zamana ihtiyacı olduğunu söyledi en azından Amazon'da alışveriş açısından. Onun dışında Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Özellikle Twitter'ı belli bir oranda hisselerini bir fiyat vererek satın almak istedi. Bugün özellikle de Türkiye saatiyle yanılmıyorsam gece saatinden sonra Twitter'da bu çalışanlarla beraber bu durum tartışılacak. Buna göre bir karar alınacak. Eğer buradan olumlu bir karar çıkarsa Elon Musk açısından Shiba'ya, Baby Doge'ye ve Dogecoin'e dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki gece saatlerinden sonra açıklama ne zaman gelir bunu şu an için bilmek mümkün değil. Uykusuz kalacaklar için arkadaşlar takipte bulunabilir. Bu yüzden Dogecoin'e değinirsek arkadaşlar bu açıklamalardan sonra bir hareketlilik söz konusuydu. Haftalıkta gerçekten Dogecoin çok güçlü bir kırılım gerçekleştirmişti. Burada 0.13 bölgesi altı kırmızı bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Günlükte o bölge altına gitmediği sürece problem olmaz kısa vadede. Orta vadede 0.12 bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer direnç bölgeleri de şu an için fotoda görmüş olduğumuz gibi söz konusu. Dün özellikle de AP Coin'i paylaşmıştım. AP Coin'e dikkat edelim diye. Şimdi burada iki tane detay söz konusu. Birincisi arkadaşlar 4 saatlik zaman aralığında bir kırılımdan bahsetmiştim sizlere. Ve kırılımdan sonra bir hareketlilik geldi ve ilk direnç bölgesine gitti. İlk direnç bölgesine gidene kadar da arkadaşlar %8'lik bir hareket gerçekleştirdi. Sonrasında Bitcoin'in yapmış olduğu hamleden sonra AP Coin'de de geri çekilmeler yaşandı ve birçok coin zaten şu an için eziliyor. Bitcoin dominansı arkadaşlar. Bitcoin geri çekilirken dominans hala belli miktar aşağı yönlü bir baskılanma içerisinde olduğu için altcoin'lerdeki ezilmeler sadece belli düzeylerde kalıyor. Yani Bitcoin %3.23 düşerken altcoin'ler %4, %5, %3 yani bu civarlarda bir geri çekilme yaşıyorlar. Eğer dominans bugün gerçekten bir miktar güçlü olsaydı bu görmüş olduğumuz düşüşleri en az 2 ile 3 ile çarpardık. Yani oransal olarak işte %5 değil de %10 düşüşler, %13 düşüşler görebilme ihtimalimiz söz konusuydu. Dominansdan dolayı şu an için BTC geri çekilse bile altcoin'ler güçlü durmayı başarabiliyorlar. AP Coin'e tekrar değinmek istiyorum. AP Coin'de arkadaşlar burada 4 saatlikte
tekrardan bir geri çekilim söz konusuyken günlük bazda tam tersi bir olay söz konusu. Yani bu görmüş olduğumuz formasyon günlük bazda test ediliyor. Bu yüzden eğer Apecoin günlük bazda tekrardan 12.37 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse bu gerçekten yeniden bir hamlenin gelebileceğinin göstergesi olabilir. Bu yüzden Apecoin'i takip ediyorsanız bu bölgelere dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bunun dışında birçok coin'i zaten sizler için paylaşmıştım. Shiba'da haber kaynaklı bir hareket söz konusuydu. Bugün aslında 1 saatlikte çizgisel grafikte takip ediyordum Shiba'yı. Mükemmel bir daralım ve mükemmel bir bayrak flama söz konusuydu. Ama turuncu alan yukarı kırılamadığı için tekrardan aşağı yönlü bir baskı geldi. Shiba'da benim için günlükte önemli olan bölgeyi sizlere defalarca belirtmiştim zaten. Ve bu bölge hala geçilmiş durumda değil. Shiba'dan özellikle de haber geldikten sonra bile bu alan geçilemediği için arkadaşlar hala bu bölgelerde gelgitler yaşıyor. Burada sıfırları saymıyorum. 27.84 bölgesi bizim kilit bölgemiz. Bu bölge geçilmeden Shiba'da yukarı yönlü yeniden büyük bir hamle beklemem. Şimdi buradan arkadaşlar Baby Doge'ye geçmek istiyorum. Bir kanalımız vardı. Bu kanal aşağı yönlü kırıldı. Şu an için eğer bir trend çizgisi açısından bir değerlendirme yapılacaksa arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bölgenin kırıldığını logaritmik ölçekte. Lineer ölçekte ise bu olayın çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Bakın lineer ölçekte tam olarak görmüş olduğunuz gibi bu bölge şu an için test edilmiş durumda. Yani 1782 bölgesi. Burada destek ve dirençler açısından bir değerlendirme yapılacaksa arkadaşlar bakın burada turuncu alanımız önemliydi. O bölge kırıldıktan sonra aşağı yönlü çok daha sert hareketlilikler geldi. 24-12 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse eğer tekrardan yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirebilir. Bu yüzden özellikle Baby Dogecoin'i sizlere paylaşırken bugün Twitter'dan gelen açıklamaların da önemli olduğunu belirtmek amacıyla bugün özellikle bunu da sizlere paylaşıyorum. Yani Shiba, Baby Dogecoin bu açıdan dikkatli bir şekilde takip edilebilir. Eğer olumlu bir haber gelirse bu coinler için olumlu bir yansıma getirebilir. Bu yüzden istiyorsanız sizler de destek ve dirençler açısından dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Şu görmüş olduğumuz bölgeyi de hemen bölelim arkadaşlar. Orada da yeni bir destek bölgesi oluşturalım. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.